Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle güzel bir tatlı tarifi hazırladım ki böyle ağzınızda eriyecek ve şerbetini de tam çeken iftara bayrama hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de beğenecek misiniz? Tarifimize önce şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Tenceremin içine 3,5 su bardağı şekerimi alıyorum. Üzerine 4 bardak da su ilave ediyorum. Şimdi ocağımın üzerine alacağım ve şekerim eriyene kadar karıştıracağım. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı limon suyu ilave edip 15 dakika kaynatıp ocağımın üzerinden alacağım ve şerbetimi soğumaya bırakacağım. Şerbetim hazır. Soğurken biz de hamurumuzu hazırlayalım. Kabımın içinde oda sıcaklığında eritmiş olduğum 125 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Üzerine yarım su bardağı da irmik ilave ediyorum. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. Bir tane yumurta ilave ediyorum tümüyle. Bir paket vanilya ilave ediyorum. Şimdi kabımın içine almış olduğum malzemelerimi, kabartma tozumu ve unumu almadan önce bir karıştıracağım. Yeter, bu kadar karıştırdım. Unumu ilave ediyorum kontrollü bir şekilde. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne kullanmış olduğumuzun miktarında değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Gördüğünüz gibi bir pakette kabartma tozu ilave ettim. Unumun miktarı da 2,5 su bardağı. Bunu da belirtmiş olayım. Biraz daha un ilave ediyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Hafif yumuşak dağılmayan bir hamur elde edeceğim. Eğer şimdi vereceğim püf noktalarına dikkat etmezseniz güzel bir tatlı elde edemezsiniz. Hamurumuz eğer sert olursa tatlımız da sert olur ve böyle yumuşak ve ağzımızda eriyen bir tatlı elde edemeyiz. Kesinlikle hamurumuzun hafif yumuşak olması lazım. Katı bir hamur elde etmemeliyiz. Kesinlikle bu vermiş olduğum püf noktasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi hamurumu da yoğurdum. Hemen şöyle kıvamını da göstereyim. Tatlımızın hamuru bu yumuşaklıkta olacak. Ve dağılmayacak, böyle toplu bir hamur elde etmeliyiz. 2,5 bardak unumun da 2 bardağını kullandım. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi tatlımın şeklini vermeye başlıyorum. Böyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve hemen böyle avucumun içinde sıkıp kenara alıyorum. Sonra tatlımın şeklini vereceğim. Şimdi tatlımın şeklini veriyorum. Hamurumu avucumun içinde bu şekilde yuvarlıyorum ve iki parmak ucumla uç kısmını düzlüyorum. Sonra yan taraftaki irmiğime buluyorum her tarafını. Böyle göstereyim. Tepsimin içine alıyorum. Aralıklı olacak şekilde. Yine bir tanesini aldım. Avucumun içinde açıp büyütüyorum. Uç kısmını da iki parmağımla düzlüyorum ve irmiğime buluyorum her tarafını. Böyle bu şekilde. Ve yine tepsimin içine alıyorum.
Şimdi hemen son bir tane daha yapıp göstermek istiyorum. Hamurumu aldım ve avucumun içinde yuvarlayıp büyüttüm. Sonra iki parmak ucumla uç kısmını bu şekilde düzlüyorum. Ve sonra irmiğime buluyorum her tarafını. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini yapıp bitirdim. Şimdi böyle bıçağımla ortasından bir çizik atıyorum. Çok dibe inmeden. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Biraz ısındıktan sonra tatlımın altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi 1-2 dakika ilk sıcaklığı çıksın. Sonra şerbetimi ilave edeceğim. Tatlımın ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi şerbetimi ilave ediyorum. Şerbetimi ilave etmeden önce hemen böyle bir kıvamını göstermek istiyorum. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani koyu bir şerbet olacak. Eğer su gibi bir şerbet elde ederseniz güzel olmaz. Bunu da belirtmiş olayım. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi tatlımın üzerinden olacak şekilde şerbetimi ilave ediyorum. Şimdi tatlımı 2-3 saat dinlendireceğim. Şerbetini iyice içine çekmesi için. Evet, tatlım dinlendi. Şimdi böyle Hindistan cevizi ile süslüyorum. Sizler dilerseniz ceviz veya Antep fıstığı ile de süsleyebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Yani süsleme aşaması tamamen tercihinize kalmış. Hiç zaman kaybetmeden servis tabağımın içine alıp içi dokusunu da paylaşmak istiyorum. Yani çok güzel bir tatlı olmuş gerçekten de böyle ağzınızda eriyecek. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Yani bakar mısınız daha çatalımı değdirdiğim andan itibaren hiç zorluk çekmeden tatlım bölündü. İçi de öyle bir şerbet dolu ki tamamen şerbetini sünger gibi içine çekmiş. Hemen şöyle göstereyim. Yani hiç çiğnemenize bile gerek kalmadan ağzınızda yağ gibi eriyecek arkadaşlar. Kesinlikle kendim yaptım diye söylemiyorum. Asla da abartmıyorum. Sizler de eğer vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edip yaparsanız böyle benim gibi çok güzel ağzınızda eriyecek bir tatlı elde edebilirsiniz. Yani iftarda ve bayramda yapabileceğiniz en güzel tatlılardan birisi. Kesinlikle asla kaçırmayın. Karşınıza çıktığında kaydedin. Çünkü gerçekten de iftara ve bayrama yapmak isteyeceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi oldu. Üstüne bastıra bastıra söylüyorum ve inanın ki beğenmesem bu kadar yapmanız için ısrar etmem. Sizler de zaten izleyince göreceksiniz.
çok güzel bir tatlı tarifimin olduğunu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Sizler böyle tarifimin son dakikalarını izlerken ben de sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmiş olayım. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün güzel ve kolay tariflerimden haberdar olursunuz. Ve tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.